Yutulan Yıldız. Bölüm 511, Emilim. Luo Feng gökyüzüne doğru koştu. Pek çok bulut katmanını geçerek doğrudan 18 seviyeye ulaştı ve Kan Nehri dünyasının üzerindeki boşluğa ulaştı. Küçük Nake. Luo Feng geniş bulutların arasından aşağıya baktı. Ben elimden geleni yaptım. Gelecekte hangi seviyeye ulaşacağınıza gelince, bu size bağlı olacaktır. Gerçek bir savaşçı sonuçta eğitim konusunda yine de kendine güvenecektir. Hala kendimi eğitiyorum ama senden biraz daha erken. Şua. Luo Feng yanında beliren otomat gemisine uçtu ve emretti. Antik tanrı kalıntılarına doğru ilerleyin. Otomat gemisi bir göktaşı görünümüne büründü ve uzayda hızla ilerledi. Na ailesinin babasının kaderine gelince, Luo Feng ona sadece en iyisini dileyebilirdi. Sonuçta onun yürüyeceği kendi yolu vardı. Kullanışsız. Bir grup işe yaramaz yaratık. Sarayın üzerinde duran neredeyse tam bir canavara benzeyen siyah cübbeli Siyong. Altında diz çökmüş Ast grubuna uludu. Koca 3 gün. Tam 3 gün oldu. Bana verdiğin cevap bu mu? Hiçbir faydası yok. Tırnak işareti. Kırlangıç Tümseir şehrinin üst kademesi zayıf küçük tavşanlar gibiydi. Hepsi titriyordu. Bizi nasıl suçlayabilir? Bu resim tamamen zırhlı ve maskeli bir savaşçıyı gösteriyor ve bunlar en yaygın türler. Bilgi aramaya gelince, bir sürü gizemli savaşçı var ama hepsi sahte. Astların hepsi içeriden şikayet ediyordu ama dünya şehri liderinin önünde ses çıkarmaya cesaret edemiyorlardı. Ne şaka ama, hepiniz bunun büyük bir şaka olduğunu biliyor musunuz? Siyong'un ifadesi ağırdı ve öfkeliydi. Çevremizdeki dünyalardaki piçler bizi şaka sanacak. Ve hepiniz işe yaramazsınız. Tırnak işareti. Aşağıda diz çökmüş grup şiddetle titriyordu. Yukarı bakmaya cesaret edemiyordu. Kullanışsız. Hepiniz işe yaramazsınız. Gitmek. Siyong kükredi. Gidin ve ödülle ilgili haberleri Kırlangıç Tepesi şehrinin etrafındaki bilgilere yayın. Katilin etki alanı düzeyinde gücün zirvesine sahip olduğunu, siyah zırh giydiğini ve ayrıca bir bıçak ve kalkan kullandığını onlara bildirin. Ayrıca silahların resmini de asın. Gidin yayalım. Tırnak işareti. Herhangi biri biraz bilgi sağlayabilirse, onu 1 milyon hazine parasıyla ödüllendirin. Eğer yeri verebilirlerse ve bu doğruysa, onları 100 milyon hazine parasıyla ödüllendirin ve ona hemen Kırlangıç Tepesi şehrinde lüks bir malikane ile birlikte 8.000 köle ve 8.000 muhafız verin. Siyong ciddiyetle söyledi. Evet. Grup birbirlerine baktı. Dağıtılan ödüllerin miktarı karşısında şok oldular. Hepsi diz çökmüş ve itaat ediyorlardı. Neden hala buradasın? Çıkmak. Siyong uludu. Grup dehşet içinde kaçtı. Sarayda yanında getirdiği 4 astıyla birlikte yalnızca Siyong kalmıştı. Hocam bu işi bize bırakın. Sakin ol. Basit ve dürüst görünüşlü orta yaşlı bir adam dedi. Siyong ona bir bakış attı ve soğuk bir şekilde şöyle dedi. Etraftaki sektör lordları arasında şaka konusu olmak benim bu kadar öfkelenmem için yeterli değil. Biliyor musunuz? Ölümsüz tapınak şimdiden bana 2 elçinin neden benim bölgemde öldüğünü soruyor. O grup eski serseriler. Tırnak işareti. Siyong'un ifadesi kül rengindeydi ve soğuk bir şekilde homurdanıyordu. HMPH. 2 elçinin ölümü. Bu küçük mesele yüce ve kudretli ölümsüz ruhların bizzat ortaya çıkması için yeterli değil. Bu yüzden o yaşlı serseriler yaygara koparmak için güçlerini ve otoritelerini kullanıyorlar. Bu beni çok kızdırıyor. Onları gerçekten yumruklamak ve onları bir hiç haline getirmek istiyorum. Alttaki 4 çizgi.
Ona baskı yapan şeyin ölümsüz tapınak olduğunu fark ederek bakışlarını değiştirdi. Kırlangıç Höyüğü şehri. Yol açın, yol açın. Canavarlara binen bir grup asker bağırdı ve çok sayıda insanı sokakların kenarına kadar kovaladı. İşte, kal. Asker grubunun lideri yan taraftaki büyük, parlak duvarı işaret ederek emir verdi. Askerler hemen hayvanların üzerinden atladılar ve hızla gizemli katilin resimlerini ve posterlerini duvarın her yerine yapıştırmaya başladılar. Çok hızlı bir şekilde. Bu inanılmaz derecede net fotoğrafın şok edici ödülü. Onu gören herkesi şaşkına çevirdi. Bu, trafiğin yoğun olduğu büyük bir yol olarak kabul edildi. Haber biraz faydalı olduğu sürece ödül 1 milyon. Hazine parası mı? 1 milyon hazine parası mı? O ne kadar? Daha önce kişisel olarak hazine para birimi görmemiştim. Bir hazine para birimi. Bu 1000 büyük para birimi. 1 milyar küçük para birimi demektir. Günde sadece 10 küçük para kazanıyorum. Bu miktarı kazanmam ne kadar sürer? Bakmak. 100 milyon hazine parası mı? Lüks malikane. 8.000 köle ve muhafız mı? Delilik. Delilik. Tırnak işareti. 8.000 köle ve gardiyan. Bir malikaneye bu kadar çok köle ve muhafız yerleştirmek. Hatta Kırlangıç Tepesi şehrinde bile. Bu birinci sınıf sayılırdı. Generalin malikanesi ve saf tüy ailesi bile. Yalnızca o malikaneler bundan daha büyük olurdu. Katil için ödül. Alan düzeyinde zirve mi? Sanırım bu adamı daha önce gördüm. Uçan Bulut Köşkü'ndeki bir misafire benziyordu. Rüya görüyor olmalısın. Uçan Bulut Köşkü'nde 100.000 misafir var ve çoğu da buna benziyor. Delilik. Bu büyük ödül. Bulut seviyesindeki, evren seviyesindeki. Savaşçılar bile. Normal kitleler şöyle dursun. Onun cazibesine kapılmaktan kendini alamadı. Yüce ve kudretli şehir dünya lideri gelişigüzel bir ödül attı ve tüm Kırlangıç Tümseyir şehrinin daha önce hiç olmadığı gibi bir kargaşaya sürüklenmesine neden oldu. Soruşturma derecesi hemen yükseldi. Uzay. Kırlangıç Tümseyir şehri büyük ödülünü her yere yaymaya başlarken, Luo Feng otomat gemisinde antik tanrı kalıntılarına doğru gidiyordu. Bir kan nehri kristali çıkardı. Antrenman odası. Luo Feng orada yatıyordu ve güzel üçgen kan kırmızısı kristale bakıyordu. Antik tanrı kalıntılarına doğru gidildiğinde hala 1,2 trilyon kilometrelik bir mesafe var. Otomat gemisinin hızıyla oraya ulaşmak yine de 2 aydan fazla sürer. Hangi gemi olursa olsun hızı. Işık hızına yaklaştıkça daha da zorlaşıyordu. Tıpkı mükemmel bir yüz testi gibi. Yüze yaklaştıkça bir puan daha almak zorlaşıyordu. Benzer şekilde, bir gemi ışık hızına yaklaştıkça hızlanması daha da zorlaşıyordu. Direnç arttığı anda ışık hızına ulaşmak zorlaşır. Uzay olabilir ama yine de gizli bir bölgenin içindeki uzaydı. Uzay tozundan ve parçalarından bahsetmiyorum bile. Sadece şok edici bir hızla sis oluşturan maddi uzay enerjileri. Sis bile direnç oluşturur. Eğer evrende seyahat edebilseydim, yavaşlayarak gerçek evrene geri dönebilseydim, hızlı bir şekilde ulaşırdım. Yazık. Yapamam. O zaman, kan nehri kristalini emeceğim. Tırnak işareti. Luo Feng kendini ayarladı ve ardından sağ işaret parmağını kullanarak sol avucunu kesti. Tıpkı bir bıçak darbesi gibi yara ortaya çıktı ve taze kan aktı. Luo Feng kan nehri kristalini yaranın üzerine yerleştirdi. Bu biçimsiz enerji hemen Luo Feng'in vücuduna hücum etti ve aynı anda vücudundaki orijinal olarak uykuda olan hücreleri gizemli enerjiyle tetikledi. Luo Feng'in göğsünde basit bir gravür çizgisi belirdi. Gürültü, öldürmek,
Öldürmek. Tıpkı sonsuz bir su akışı gibi. Delilik ve öldürme niyetiyle dolu bu güçlü kararlılık. Luo Feng'in iradesiyle çatıştı. Sadece irade sağlamlığı açısından. Birçok sektör Lordu Luo Feng ile kıyaslanamazdı bile. Zihinsel eğitimden haberi olmayan yüksek ve kudretli ölümsüzler bile Luo Feng'in iradesiyle kıyaslanamazdı. İrade, eğitimle alakası yok. Bir ayna gibi kalp. Kaos zamanlarında korkutucu ve şiddetli görünen şeylerin arkasını gören. Kıyaslanamayacak kadar istikrarlı ve sağlamdı. Bıçak gibi kalp. Engelleri delip geçiyor. Bu şiddetli irade gücü saldırısı geçen seferkinin yaklaşık 2 katı. Luo Feng şüpheliydi. Aynı kristal olduğuna göre içindeki iradenin de aynı olması gerekir. Nasıl oluyor da bu iki? Kristalin irade gücü saldırısı 1. Kristalin 2 katı oluyor. Bu, 1. Kristalin içinde saklı kalan irade gücü olabilir mi? Luo Feng bunu anlayamadan ruhunu sarsan o aşırı acı bedenine nüfuz etti. Elindeki kristal, kan kırmızısı enerji iplikçikleri ile akıp hızla tüm vücuduna nüfuz etti ve içeri girerken, vücudunun aşırı değişikliklere uğramasına neden oldu. Pıtırtı pıtırtı. Luo Feng'in bütün vücudu şişti. Kemikleri ve kasları kalınlaştı. Bu değişiklikler kısa sürede gerçekleştiği için, insan ancak büyük acıyı hayal edebilirdi. Vücudunda akla hayale gelmeyecek değişiklikler oluyordu. Ne kadar acı verici. Neden ilk sefere göre bu kadar kötü? Luo Feng'in gözleri soğuktu. Ancak kasları kontrolsüz bir şekilde seyiriyordu. Dişleri de keskinleşip uzuyor ve dişlere dönüşüyordu. Bu acı çoktan bedeninden ruhuna yayılmıştı. Ancak Luo Feng'in iradesi ve bilinci çok güçlüydü. Her şeye güçlü bir şekilde katlanıyor. Etkilenmesine izin vermiyor. En azından aklı başında kalıyordu. Luo Feng'in göğsü aniden açıldı ve taze kan fışkırdı. Baba, değişen bacak aniden kırıldı. Hua hua, aniden büyük miktarda kan kırmızısı enerji vücudunun içinde hızla geriye doğru aktı ve elindeki kan kırmızısı kristale geri döndü. Bir anda neredeyse tamamen şeffaf kristal orijinal kan kırmızısı rengine geri döndü. Durdu mu? Neler oluyor? Luo Feng vücudunun insan formuna döndüğünü fark etti. Tek değişiklik göğsündeki yara ve kırık bacağıydı. Bir düşünceyle, iç dünyasından gelen saf enerji hızla vücudunu yeniledi ve yaralar ve kırık kemikler çok hızlı bir şekilde tamamen hasar görmeden normale döndü. Luo Feng sessizce kanepede oturdu. Bir elinde bir kadeh şarap. Diğer elinde ise kan nehri kristali vardı. Değişiklik yok. Bu kan nehri kristali hiç değişmedi. Luo Feng kaşlarını çattı. Ve vücudumun hiç iyileşmediğini hissedebiliyorum. Bedenimdeki gizemli enerji ve köken yasalarını kavrayışım hala aynı. Bu özümseme tam bir başarısızlıktı. Tırnak işareti. Evet. Tam bir başarısızlık. Nasıl olabilir? Bilincim ve iradem. Ancak fantastik okyanusun 10 adasına ulaştıktan sonra başarısız oldum. Benim vücudum. İnsan vücudu. Ama normal. Luo Feng düşündü. Gözleri parladı ve kitaplardan birkaç kelime zihninde parladı. İçerikler kan nehri kristalinin ne kadar değerli ve nadir olduğuyla ilgiliydi. Emilim çok zordu. Tek başına biri absorbe etmek çok zordu. 2'yi absorbe etmek vücudun 10 katı gereksinime sahip olurdu. 3'ü absorbe etmek ise 100 kat daha fazla gereksinime sahip olurdu. Ne kadar uzağa gidilirse, gereksinimler de o kadar zorlaşıyordu. Tırnak işareti. Bu sözleri hatırlayan Luo Feng fark etti. Doğru. Vücut. Dünya bedenim normal kabul ediliyor. Biri başarılı. İkisi ise başarısızlıkla sonuçlandı.
Ancak, vücuttaki gereksinimlerin 10 katı mı? Gereksinimler vücudun hangi tarafına denk geliyor? Luo Feng kaşlarını çattı. Vücut gücü, sağlamlık, hücre aktivitesi. Ayrıca, kesimin kristallerin emilimine yardımcı olacağı söyleniyor. Peki kesim vücudun hangi bölgesine yarar sağlar? Bölüm 512, Kader. Antik tanrı kalıntılarının öldürücü aurası. Sözler. Öldürücü auranın tadını çıkarmak için oraya gitmenin, kan nehri kristallerinin emilmesine yardımcı olacağını belirtiyor. Ayrıca kesimin de sindirime yardımcı olacağını belirtiyorlar. Ayrıca emilim gereklilikleri de çok sert. Luo Feng sonunda anlayarak başını salladı. Açıkçası, çılgınca katliam yapmak ve antik tanrı kalıntılarından gelen öldürme aurasına dalmak vücutta özel bir etki yaratacaktır. Vücudun belirli bir kısmını yükseltmek kişinin kristali emebilmesini sağlayacak. Tırnak işareti. Katliam, normal insanlara kıyasla onun toprak bedeninin çok fazla katliam yaptığı söylenebilir. Ancak o kadar da değildi. Toprak bedeninin katliamı gerçekten de sınırlıydı. Ancak sanal evren ağında epey katliam yaptı. Ancak bunların hepsi simül edildi ve bu onun vücudunu hiçbir şekilde değiştirmedi. Haha, tırnak işareti. Antik tanrı harabelerine gitmemin tek nedeni bir kan savaşçısı ve hatta potansiyel olarak siyah bir savaşçı olmak. Ancak kristal emiliminin başarısız olacağını bile beklemiyordum. Luo Feng başını salladı. Gözlerini kapattığında bilinci sanal evren ağına bağlandı ve antrenman yapmak için mutlak başlangıç bölgesine girdi. Yolda, şansım kesinlikle kötü. Yine kaybettim. Yu Chanyang yürürken küfrediyordu. Ağabey, büyük kardeş. Bir ses yankılandı. Yu Chanyang bakmak için döndü. Zırhlı bir genç koşarak yanımıza geldi. Son derece heyecanlı bir şekilde gülümseyerek şöyle dedi. Ah Chiang diyorum. Neden bu kadar mutlu görünüyorsun? Genç efendimiz Nake bulundu mu? Hayır. Eski usta her yerde onu arıyordu. Ancak ortadan kaybolmuş gibi görünüyordu ama kimse nereye gittiğini bilmiyor. Zırhlı Yu Chiang başını salladı. Kırlangıç Tümseir şehri tam bir karmaşa içinde. Genç efendinin aptal mizacıyla, kim bilir, yanlış insanlara bulaşmış ve kendini öldürtmüş olabilir. Lanet olsun. Genç efendinin ölümüne küfretmeye cüret mi ediyorsun? Yu Chanyang baktı. Yu Chiang gözlerini devirdi. Yu Chanyang'ı kenara çekti ve zihinsel olarak konuştu. Abi, etraftaki ödüllerini gördün mü? Ne ödül? Kumarhaneden yeni çıktım. Ben nimetlere niye bakayım ki? Yu Chanyang başını salladı. Benimle gel. Yu Chiang ağabeyini sürükledi. Nereye? Sadece beni takip et. İki kardeş hızla bir yürüyüş yolundaki ödül posterlerinin önüne geldi. Sonuçta ödülün cazibesi çok büyüktü. Şimdi bile çok sayıda insan ona bakarken mırıldanıyor ve bilgiyi verenin ya da katili bulan, ödülü alan kişinin kendisi olduğuna dair hayaller kuruyordu. 1 milyon hazine parası mı? 100 milyonluk hazine parası mı? Yu Chanyang geniş gözlerle baktı. Ödülün detaylarına, o katilin resmine, kullandığı silah ve zırhlara dikkatlice bakın. Yu Chiang içeride iletişim kurdu. Yu Chanyang baktı. Gözleri hemen genişçe açıldı. Derdine bakmak için geriye döndü ve cevap verdi. Ah Chiang, bu genç efendiye vahşi ormana doğru eşlik ettiğimizde tanıştığımız mutlak savaşçı. Bu kalkanı ve bu tür bir bıçağı kullanmamış mıydı? Ve anında 13 baltayı öldürdü. Tepki verecek zamanları bile olmadı. 13 baltanın 3 bulut seviyesi vardır. Bu savaşçı, alan düzeyinde olmalı. Tırnak işareti. Sağ.
Yu Qiang başını salladı ve iletişim kurdu. Kırlangıç tümseyi şehrimizde nadiren alan düzeyinde bir savaşçı görülür. Kalkan ve silahlar aynı. Tesadüf olmaz mı? Bu Lord Feng gerçekten çok gaddar. Ölümsüz tapınağın elçileri bile çok vahşice öldürüldü. Yapmalı mıyız? Yu Qiang'ın gözleri parladı. Gidecek miyiz? Gitmeyecek miyiz? Yu Qiang ağabeyine baktı. Yu Qiang tereddüt etti. Sen gitmiyorsan ben gidiyorum. Yu Qiang iletişim kurdu. Pişman olmayın. Her ne kadar eski usta bize kötü davranmasa da biz Na ailesine para için girmedik mi? Yu Qiang dişlerini gıcırdattı. Pekala. Hadi gidelim. Bu nedenle ikili hızla şehir liderinin malikanesine doğru yola çıktı. Şehir liderinin konağı. Siryong sarayın tahtına oturdu. Aşağıya baktığımızda saygıyla eğilen 3 kişi vardı. Bir şey buldun mu? Siryong'un sesi ciddiydi ama biçimsiz bir baskıyla doluydu. Ödülleri yapıştırdıktan sonra kesinlikle daha iyi oldu. Ancak daha önce bahsettiğiniz 3 kişiden ikisinin sahte olduğu belirlendi. Sonuncusunu doğrulayamıyoruz. Ama artık bir garanti olduğunu mu söylüyorsun? Dünya şehri lideri, ordudan bir general yardımcısı sevinçle şunları söyledi. Bu sefer garanti eskisinden çok daha büyük. 3 kişinin itiraflarını aldık. Hepsi aynı kişiyi belirtiyor. Siryong sarayın yukarısına baktı. Onun adı Feng. 3 kişinin itiraflarına göre, kısa bir süre önce bu Feng dışarıdaki vahşi hayvan ormanındaydı. Orada Kırlangıç Höyüğü şehrinin Na ailesinin genç efendisi Nake ve korumalarıyla tanıştı. Yol boyunca 13 baltanın saldırısına uğradılar ama o gizemli savaşçı saldırıp 13 görüntü oluşturdu. 13 bıçakla hepsini öldürdü ve görünüşe göre tepki verme şansları bile olmadı. Tırnak işareti. 13 balta. Bu hangi organizasyon? Siryong kaşlarını çattı. Dünya şehir lideri. Onlar bu Kırlangıç Tümseyi bölgesinde önde gelen bir örgüt. 13 balta. 3'ü bulut seviyesinde olan 13 savaşçıyı ifade eder. Ve bunlardan 10 tanesi gök seviyesinde zirvede. Genel Başkan Yardımcısı saygıyla. 13 baltanın ölümlerine gelince, bunların hepsinin o tek kişi tarafından yapıldığını zaten doğruladık dedi. Ah! Siryong şiddetle ayağa kalktı. Bu haber çok çirkindi. Anında 13 görüntü üretiliyor ve 3'ü bulut seviyesinde olmak üzere 13 görüntü öldürülüyor. Uzay kökeni kanunları mı? Siryong'un gözleri parladı ve içten içe doğruladı. Evet. Elçi Mon'un siyah savaşçıya gönderdiği görüntülerde uzay yasalarını kullanıyordu ve hızı son derece şok ediciydi. Silah mı? Siryong sordu. Kalkan, bıçak. Resimdekine benzer. Genel Başkan Yardımcısı ciddi bir şekilde söyledi. Çok güzel. Siryong'un gözleri parladı. Git. Bu Feng hakkında daha fazla haber öğren. Evet. O zamanlar işini bırakmaya dayanamamış ve Kırlangıç Tepesi şehrinde kalmayı seçmişti. Hafızası silinen Nabu, oğlunun kayıp olduğunu öğrendiğinden beri son derece endişeliydi. Oğlunu çılgınca aramak için tüm gücünü ve kaynaklarını harekete geçirdi. Öyle ki ödüle bakmadı bile. Gerçekten gördüğünde şok oldu. O da katilin büyük olasılıkla Lord Feng olabileceğinden şüphelenmişti. Bu yüzden hemen o muhafız grubunu kontrol altına almak istedi. Ancak kontrol etmeyi başardığı 4 kişi dışında diğerleri ortalıkta yoktu. Onları uzaklaştırın. Hepsini götürün. Acele edin ve bakın. Bu o zamanki muhafızların isim listesi. Hepsini bulun. Ayrıca, acele edin ve Na ailesinin genç efendisi Nake'yi bulun. Asker grubu, Nabu ve Tandır amcayı yakalayarak Na ailesine doğru koştu.
Mor üniformalı güzel bir bayan işkence odasının önünde duruyordu. Çıngırak. Açılışın ardından genel yardımcısı dışarı çıktı. Selamlar efendim. General. Kadının saygıyla eğildiğini görünce şok oldu. Önündeki bu güzel bayan, dünya şehri lideri Sir Yong'un yanında getirdiği 4 büyük astından biriydi. Alan düzeyinde bir savaşçı. Na ailesi liderini sorgulayın. Feng hakkında bir şey buldunuz mu? Bayan sorguladı. Hayır. O da bilmediğini söyledi. Genel başkan yardımcısı başını salladı. Onu dikkatlice sorguladım. Ancak Na ailesi liderinin bu Feng'i çok az tanıdığını ve onunla birkaç kez tanıştığını keşfettim. İlişkileri derin değildi. Kullanışsız. Güzel bayan kükredi. General yardımcısının yüzü kızardı. Cevap vermek istiyordu ama bir şey söylemeye cesaret edemiyordu. Dışarı çıkın. Adamlarınızın hepsini alın ve gidin. Bana bırak. Bayan dedi. Evet. Genel yardımcısı derhal tüm orduyu işkence odasına aldı ve geriye yalnızca Nabu ve Tandır amca kaldı. İşkence odasının içinde. Nabu ve gök gürültüsü amcası solgundu. Her yerleri yaralanmıştı ve fiziksel işkenceye maruz kalmışlardı. Eski usta, Lord Feng'in buluşmasının iyi bir şey olduğunu düşündük. Sonumuzun böyle olacağını kim beklerdi? Bu gerçekten, Tandır amca içini çekti. Yanındaki Nabu da içini çekti. Lei Dong, bu sefer Na ailemiz seni suçladı. Eski usta, Tandır amca tam konuşmak üzereydi. O mor kıyafetli kadın içeri girdi. Sadece oraya yürümek hem gök gürültüsü amcanın hem de Nabu'nun kontrollerini kaybetmesine neden oldu. Bakışları onun vücuduna düştüğünde yavaş yavaş şaşkınlığa düştüler. Sorgulama sırasında işkenceye başvuran bu aptallar grubu. Aptallar. Mor kadının ifadesi ağırlaşarak sorgulamaya başladı. Önce sen konuş. Bana toplantının tüm hikayesini anlat ve bana açıkça anlat. Ayrıca bana bazı varsayımlarını da söyle. Hepsini bana anlat. Tandır amca tüm hikayeyi anlattı. Nabu da konuştu. Her ikisi de, ruh tekniğinin kontrolü altında. Katilin büyük olasılıkla Feng olduğunu tahmin ediyordu. Bu sorgulama da mor elbiseli kadının ifadesini çirkinleştirdi. Soğuk kemikleri delip geçiyordu. Bulanık uzun saçlı bir Sir Yong patikada duruyordu. Usta, mor saçlı kadın yanına gelip saygıyla eğildi. Sizin adımlarınıza bakılırsa, sorgulamanın sonuçları pek iyi olmasa gerek. Sir Yong uzaklara baktı. Sırtı bayana dönüktü. Başını eğdi ve şöyle dedi. Evet, ruh tekniklerini kullandım ve bu ikisinin yalan söylemediğini doğruladım. Na aileleri gerçekten de bu Feng ile tanışmıştı. Ancak bu Feng, genç efendi Nake'yi tercih etmiş gibi görünüyordu. Nake, o nerede? Sir Yong kayıtsızca sordu. Nake ortadan kayboldu. Mor saçlı kadın yumuşak bir sesle konuştu. Ve elçilerin öldüğü gece ortadan kayboldu. Bunun dışında bu Feng hakkında başka bir bilgi bulamıyoruz. Ayrıca Nake'nin ortadan kaybolmasını babası bile bilmiyor. Bu yüzden endişeli oğlunu arıyor. Ödülün farkına bile varmıyor. Tüm bunlar bazı gardiyanları tarafından ortaya çıkarıldı. Nake'nin ortadan kaybolması fazlasıyla tesadüf. Bunun katille bir ilgisi olduğunu garanti edebilirim. Tırnak işareti. Şu anda iki olasılık var. Bunlardan biri Nake'nin Feng hakkında detaylı bilgi sahibi olması. Katil kimliğinin ortaya çıkmasından endişe ediyordu. Bu yüzden onu susturmak için öldürdü. İkinci olasılık. Luo Feng'in elçileri öldürdükten sonra bela olacağını ve belanın Na ailesinin başına geleceğini bilmesiydi. Nake'yi tercih ettiği için onu elinden aldı. Mor saçlı bayan saygıyla konuştu.
Peki Feng? Siyong'un sesi öfke doluydu. Onun hakkında başka hiçbir şey bilmek istemiyorum. Sadece bu katilin nerede olduğunu bilmek istiyorum. Onu yakalamak istiyorum. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey bulamıyorum. Mor saçlı kadın başını salladı. Gümbürtü. Siyong öfkeyle yumruğunu salladı. Yan taraftaki sütuna çarptı. Anında çılgın patlayıcı enerji patladı ve sütundan korkunç şok dalgaları patladı. Daha sonra yayılarak büyük miktarda yapının toza dönüşmesine neden oldu. Pek çok garson, asker ve gardiyan anında perişan oldu. Şanslı olanların ise yalnızca uzuvları kırılmıştı. Bir anda şehir liderinin konağının birkaç kilometre çevresi harabeye döndü. Acı çığlıkları ve gürlemeler duyuldu. Piç. Siyong şiddetle döndü. İfadesi mücadele ediyor. Patlayıcı aurası gökyüzünün ve toprağın titremesine neden oluyor. Usta, ailesi ile ne yapacağım? Mor elbiseli kadın saygıyla sordu. Bölüm 513, Kadim Tanrı Harabeleri. Ailesi, Siyong'un öldürme aurası korkunçtu. Ciddi bir şekilde şöyle dedi. Onları öldürmenin bize hiçbir faydası olmayacak. Ayrıca Nake'nin babasını da yem olarak kullanabiliriz. Tırnak işareti. Usta mı? Demek istiyorsunuz. Mor elbiseli kadının gözleri parladı. Nake'nin babası. Onu öldürme. Geri kalanları öldürün. Siyong kayıtsız bir şekilde şöyle dedi. Babayı kontrolümüz altında tutun. Kim bilir? Nake ve katil Feng geri dönebilir. Evet. Mor elbiseli kadın itaat etti ve gitti. Siyong'un bakışları, acı çığlıklarını duyabildiği yerden önündeki birkaç kilometrelik harabelere doğru ilerledi. Ancak ifadesizdi. Bu sefer gerçekten itibarını kaybetmişti. Çünkü 2 müridini ve bir özel elçiyi kaybetmişti ve üstelik burası onun topraklarındaydı. HMPH. Siyong'un yüzü kül rengindeydi. Feng mi? Eğer bu kadar güçlüysen sonsuza kadar gizli kalamazsın. Kan Nehri kıtasının herhangi bir yerinde ortaya çıktığın an. Öğrendiğim sürece, Siyong'un müritlerini öldürmenin sonuçlarını anlamanı sağlayacağım. Blood Nehri kıtasının üzerindeki alanda. Otomat gemisi şok edici bir hızla antik tanrı kalıntılarına doğru uçtu. Yol boyunca, geçtiğimiz 2 ay boyunca, Luo Feng ya mutlak başlangıç bölgesinde ölümsüzlerin derslerini dinliyordu ya da 9. Evrenin ilk kaos tabletini, yüzen kanı ve zaman uzay karalamalarını inceliyordu. Ya öyle olacaktı ya da karısını ve ailesini ziyaret etmek için Kara Ejder Dağı adasına dönecekti. Günleri tatmin edici ve kaygısız geçiyordu. Usta, hedefe çoktan ulaştık. Tırnak işareti. Geminin eğitim odasında robotik bir ses yankılandı. Haha, sonunda geldik. Bir heykel gibi bağdaş kurarak oturan Luo Feng gözlerini şiddetle açtı. Gülümseyerek hızla dışarı çıkarken bulanıklaştı. Antik tanrı yıkıntıları. Tırnak işareti. Bu günü çok uzun zamandır bekliyordum. Antik tanrı kalıntılarına girmezsem 2. Kristali ne zaman özümseyebileceğim? Luo Feng gümüş beyaz zırh ve çizmeler giydi ve kabin kapısından dışarı uçtu. Zırhını esas olarak önlem olarak değiştirdi. Kırlangıç Höyüğü şehrinde yaşanan tüm olaydan sonra, siyah zırhlı bir savaşçı dikkatli insanlar tarafından fark edilebilir. Elbette antik tanrı kalıntıları Kırlangıç Tümseir şehrinden son derece uzaktaydı ve burası çorak bir arazi olduğu için fazla endişelenmesine gerek yoktu. Luo Feng uzaydan gelen bulut katmanlarının arasından uçtu ve bir kez daha Kan Nehri kıtasına girdi. Gökyüzü erozyonu sarayı. Uzayda yüzen dev saray. Kan Nehri kıtasındaki etkinlikleri gözlemlemek için özel olarak yapıldı. 1.
Katın yan koridor odasında devasa bir ekran vardı. Bu ekranda Luo Feng'in Kan Nehri kıtasına giriş sahnesi görülebiliyordu. Haha, bu majesteleri Luo Feng. O da antik tanrı kalıntılarına doğru gidiyor. Çok cesur. Kan Nehri kıtasını izlemekle görevli 10 sektör lordu sohbet ediyor ve gülüyordu. Millet ciddi olsun. Majesteleri Luo Feng herhangi bir düşmanla karşılaşıp otomat gemisine binip bulut katmanlarına kaçtığında, eğer herhangi bir yerli onu kovalamaya cesaret ederse, onları anında öldürmek zorundayız. Tırnak işareti. Anlaşıldı. Elbette bunu biliyoruz. Ancak antik tanrı kalıntıları Kan Nehri kıtasının en önemli ve aynı zamanda en tehlikeli yeridir. O zamanlar sanal evren şirketindeki ölümsüzlerimizin çoğunun orada öldüğü söyleniyordu. Ayrıca burası çok tuhaf. Majesteleri Luo Feng'in gittiği yer çok tehlikeli. Seçtiği tehlikeli seviye görevi onu oraya gitmeye zorladı. Kişinin yolunu kendisi seçer. Sanal evren şirketimiz asla kimseyi yapmak istemediği bir şeyi yapmaya zorlamaz. Ancak ne kadar dahi olursa olsun antik tanrı harabelerine girmeyi seçtiği için ona göz kulak olmalıyız. Zenginlik ve onur bir tehlike unsuruyla birlikte gelir. Her ne kadar tehlikeli olsa da antik tanrı kalıntılarının içinde herhangi bir ilerleme kaydederse, bu az bir miktar olmayacaktır. Tırnak işareti. HIMM. Sadece antik tanrı kalıntıları gizemli değil. Aynı zamanda Kan Nehri kristalleri de çok gizemli. Sektör lordları sohbet ediyordu ve Kan Nehri kıtasının bulut katmanlarının üzerindeki tüm alan onların gözetimi altındaydı. Bulutlar kalındı ve neredeyse bir masal diyarı gibi toprağı kaplıyordu. Gümüş zırh ve çizmeler giyerek bulutların arasından indi. Luo Feng'in ifadesi değişti. Aşağıdaki 15 bulut katmanı olması gerekirdi. Neden kan kırmızısı bulutlar bunlar? Tırnak işareti. Aşağıdaki sonsuz bulutlar. Tıpkı sonsuz bir kan okyanusu seli gibi. Tamamen kan kırmızısıydı. Buradaki korkunç, biçimsiz öldürme aurası kişinin kalbini çarptırıyordu. Yine de umurunda değildi. O kan kırmızısı bulut tabakasına doğru aşağı doğru koşarken, anında özel bir enerjinin onu etkilediğini hissetti. Aniden huzursuz hissetti. Kalbi kargaşa içindeydi. Sanki katletmek istiyormuş gibiydi. Aslında insanı katliam düşünceleriyle dolduruyor. Ancak altın boynuzlu canavarın doğal kana susamışlığıyla karşılaştırıldığında sönük kalır. Luo Feng'in kalbi sağlam ve hareketsizdi. Aşağıya doğru devam etti. Kan kırmızısı bulut katmanlarını geçerek hızla ilerledi ve sonunda bir seviyeye ulaştı. Aşağıda araştırdı. Sonsuz bir dağ sırası, çorak arazi, bataklık ve diğer ortamlar görülebiliyordu. Ancak zeminin kendisi tuhaftı. Sıra dağlara gelince, sanki bütün bir tabakası dilimlenmiş ya da kesilmiş gibiydi. Ancak çorak arazilerin her tarafında devasa çukurlar vardı ve her birinin çapı birkaç yüz kilometreydi. Birbiri ardına büyük çukurlar. Neredeyse sanki, son derece büyük bir canavarın ayak izleri gibiydi. En önemlisi, aşağıdaki bölge yoğun kırmızı sisle doluydu ve sis nedeniyle uzağı net bir şekilde görmek zordu. Antik tanrı kalıntıları. Bu dağınık çevreye baktığımızda gerçekten de harabe halinde olduğunu görüyoruz. Luo Feng hızla etrafına baktı. Antik tanrı kalıntılarının çapı 1 trilyon km idi. Burası eşkıya ve serserilerle dolu bir yerdi. Bu uçsuz bucaksız harabelerin içindeki toprak, Sarı Nehir'deki bir su damlası gibi olurdu. Parlak zeminde birkaç beyaz kemik vardı. Baba, Luo Feng gökten indi. Gümüş çizmeleri hasarlı bir bıçağın üzerine düştüğünde kaşlarını çattı.
Bu öldürücü aura mı? Luo Feng biçimsiz bir enerjinin sürekli olarak zihnini ve kalbini işgal ettiğini hissetti. Eş zamanlı olarak derisine başka bir enerji nüfuz etti ve bu tuhaf enerjiyi ne genetik enerjisi ne de ruh enerjisi durduramadı. Vücuduna nüfuz edecek ve sonra tekrar çıkacaktı. Sanki vücudu hava aymış gibi doğrudan içinden geçti. Ve bu süreçte vücudunda bazı özel değişiklikler oldu. Aurayı öldürmek mi? Doğru değil. Evrenin öldürücü aurası tamamen zihinsel düzeydedir. Kişinin vahşeti ve katliamı, bakışlarının öldürme aurasıyla dolmasına neden olur. Ancak, bu, öldürücü aura, sadece zihinsel seviyede değil, fiziksel bedeni bile etkiliyor. Luo Feng son derece emindi. Vücudu yavaş yavaş değişmeye başladı. Kendisinin bile bilmediği değişiklikler. Kan Nehri kıtasının yerlilerinin öldürücü auraya dalmanın kristallerin emilimini kolaylaştıracağını düşünmelerinin nedeni de buydu. En azından onaylayabilirim. Bu değişikliğin faydaları var. Aksi takdirde sanal evren şirketinin bize verdiği tehlikeli seviye görev. 2. Görevde kan savaşçısı olmak için 100.000 puanlık bir ödül vermezdi. Açıkçası şirket benim kan savaşçısı olmamı umuyor. Luo Feng değişikliklerin faydalı olduğundan emindi. Şua. Luo Feng ileri doğru yürüdü ve çoktan 10 kilometre yol kat etmişti. Bu devasa antik tanrı harabelerinde Luo Feng, harabelerin vücudunda yaptığı değişiklikleri hissederken şok edici bir hızla hareket etmeye başladı. Öldürücü aura burada daha yoğun. Burada ise daha zayıf. Daha kalın öldürme aurasının kişinin zihniyeti üzerinde daha güçlü etkileri var gibi görünüyor. Aynı zamanda vücutta iyileşmeler de daha hızlı oluyor. Luo Feng, öldürme aurasının kişinin hücrelerinde özel bir özellik ortaya çıkardığını çoktan bulmuştu. Öldürme aurası ne kadar zayıfsa, zihniyetim üzerindeki etkisi de o kadar zayıf olur. Vücudun değişiklikleri de daha yavaş olur. Zamandan tasarruf etmem gerekiyor. Tırnak işareti. Bu yüzden daha yoğun auraya sahip bir yer bulmam gerekiyor. Luo Feng hızla ayağa kalktı ve etrafı arayarak gökyüzüne uçtu. Auranın seviyesini tespit etmek kolaydı. Hangi bölgelerde kalın kırmızı sis veya daha fazla seyreltilmiş sis olduğunu kolaylıkla görebiliyordu. Bölgelerin çoğu daha hafif bir sis içeriyordu ve bazılarında daha kalın kırmızı bir sis vardı. Luo Feng, son derece geniş antik lağ sırasının içinde yarım saat kadar aradı. Orada, Luo Feng'in gözleri parladı. Uzaktaki dağlık ormanın içindeki kırmızı öldürme aurası açıkça şok edici derecede çok daha yoğundu. Su. Luo Feng dikkatlice uçtu ve etrafta kimsenin olmadığını fark etti. Kitaplar antik tanrı harabelerine giren çok sayıda savaşçının olduğundan bahsetmişti ama o şu ana kadar bir tane bile görmemişti. Öldürme aurasının daha yoğun olduğu bir noktaya girme konusunda herkesin aynı düşünceye sahip olacağını, böylece daha hızlı gelişebileceklerini düşündü. Hiç kimse. Luo Feng daha kalın aura bölgesine girdi. Bu duygu iyi hissettiriyor. Luo Feng sanki sayısız su damlasının her hücresine sızdığını hissetti. Kalın aura vücudunun yanından geçerken çok bariz bir değişiklik hissetti. Çok açık olduğu için kendini son derece net hissetti. Hücrelerinin derinliklerinde, hücrelerinin özünde ve vücudunda bir değişimin yaşandığı söylenebilirdi. Adeta kozanın içindeki tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi. Öldürmek. Luo Feng'in ruhuna sonsuz miktarda öldürme niyeti akın etti ve vücudundaki değişiklikler nedeniyle
Büyük miktarda katliam düşüncesinin vücudunun en derin kısmını istila etmesine neden oldu. Zaman geçtikçe ruhuyla birleşecek. İradesi daha zayıf olanlar bu yüzden delirecek. İradesi güçlü olanlar bile başkalarını öldürmeye bağımlı hale gelirdi. Ne kadar şok edici öldürücü aura ve irade. Luo Feng kalın bir ağacın yanında sabırla ayakta duruyordu. O sonsuz öldürme aurası bilincini istila etmeye devam ediyordu. 1. Kan nehri kristalinden bile daha güçlüydü. Daha kalın öldürücü aura alanlarının herkesin dayanamayacağı bir şey olduğu açıktı. 1 ve 2. Kardeş daha önce de söylemişti. Arzu duygusunun güçlü olduğu her yer, kişinin zihinsel gücünü ve kalbini eğitmek için iyi bir yerdir. Bu öldürücü aura, kalbimi daha da eğitmeye yardımcı olacak. Luo Feng ağacın altında bağdaş kurarak oturdu. Şua, uzakta hayaletimsi bir figür parladı ve ardından Luo Feng'in hemen önüne ulaştı. Bir bıçağın göz kamaştırıcı parıltısı Luo Feng'in kafasını deldi. Luo Feng'in 100'den fazla resmi etrafta belirdi. Gümbürtü. Luo Feng'in arkasındaki kalın ağaç anında sayısız parçaya bölündü ve parçalar her tarafa saçıldı. Bir anda çevredeki yaşlı ağaçlar ya devrildi ya da bazı yerlerinden kırıldı. Büyük bir patlama sesi duyuldu. Gerçekten bana pusu kurmaya cesaret ediyorsun. Ölümü arıyor olmalısın. Luo Feng'in gözleri öfkeyle doldu. Bir ulumayla elinde kanlı bir gölge kılıcı belirdi ve hemen önünde beliren hayalet silüeti deldi. Bölüm 514, Büyük Çukur. Suikast başarısız olunca o hayaletimsi silüet aniden hiç tereddüt etmeden kaçmaya karar verdi. Kaçmaya mı çalışıyorsun? Luo Feng'in bakışları soğuktu. Hızla kovalarken bulanıklaşıyordu. Evrenin 9 seviyesine ulaştıktan sonra hızı çok yüksekti ve saniyede 300 kilometreyi aştı. İkisi birkaç yüz kilometre boyunca hızla ilerlediler ve sonunda kanyonun üzerine ulaştılar. Onun hızı benimkiyle boy ölçüşemez. Ancak rüzgar kanunlarının girişinden geçti. Dolayısıyla hareketi tuhaf. Anlayışının çok düşük olması üzücü. Luo Feng'in gözleri öldürme niyetiyle parladı. Kanyonu geçerken uçtuğu anda, bir dalgalanma hissettiğinde ruh enerjisi aniden evren uzayına bağlandı. İyi değil. Luo Feng'in ifadesi değişti. Kanyonun aşağısında, iki devasa baltayı kullanan 3 metre boyunda zırhlı bir savaşçı darbeden fırladı. "Git ve öl," diye kükrerken gözleri bakır gibiydi. Gümbürtü. İki devasa baltasını salladı. "Haha, kim korkuyor?" Luo Feng kan illüzyonu kılıcını tuttu. Kaçmadı bile. Bakışları soğuk ve acımasızdı. Tüm varlığı aşağıya doğru eğildi ve hızla aşağıya doğru koştu. Eş zamanlı olarak inişinin gücünü kullandı ve kılıç evrenin uzayı ve altın yasalarıyla birleşmeye başladığında tüm gücünü sağ kolunda topladı. Bıçak aşağıya doğru kesilirken beraberinde mutlak bir çılgınlık getirdi. Aşağıdaki savaşçı da baltasını şiddetle sallayarak saldırdı. İğne benzeri bir ruh enerjisi Luo Feng'in bilincini deldi. Son derece sağlam hiçlik pagodasına çarptı ve onun hafifçe titremesine neden oldu. Açıkçası saldırı çok güçlüydü ve Luo Feng'in bilincini etkiliyordu. Gürültü, kılıç ve baltalar çarpıştı. Bu acımasız ve vahşi savaşçı, doğal olarak güç ve kudrete sahipti. Ve Luo Feng'in bıçağı illüzyoner 7 bıçağın mezarıydı. O da çok güçlüydü. Her ne kadar iki köken kanunu ile aşılanmış olsa da bilincinin bu kritik zamanda etkilenmesi üzücüydü. O savaşçının vücudu darbenin etkisiyle sarsıldı. Kan kusarken yüzü kızardı.
Elindeki devasa baltanın kontrolünü kaybederek uçtu. Balta kayan bir yıldız gibi doğrudan yandaki dağa doğru uçtu. Bir gürlemeyle birlikte sayısız moloz ve taş düştü. Vücudu yere düştüğünde yardım edemedi ve sağ eli parçalandı. Kaçmak mı istiyorsun? Luo Feng kanlı gölge bıçaklarını kullandı ve çılgınca onu takip ederek aşağı indi. Bu nasıl olabilir? Aşağı inerken, onu kovalayan gümüş zırhlı savaşçıya korkuyla baktı. O, aynı zamanda evrenin 9 seviyesi, hız açısından gölgeden bile daha hızlı. Ve o benim saldırımla doğrudan karşılaştı. Demonun ruh saldırısı altında beni gerçekten ağır şekilde yaraladı. O bir insan mı yoksa hayalet mi? Luo Feng aşağı doğru uçtu. Yapılı devasa baltalı savaşçıya bakıp onu öldürmek için bir fırsat beklerken bakışları bıçaklar kadar keskindi. Çiyu, 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 çiyu. Kanyonun altından büyük miktarda altın ışık aniden savaşçının yanından geçip Luo Feng'e doğru ilerledi. Ruh silahı mı? Luo Feng'in düşünceleri harekete geçti. Hemen önünde 1000 küçük bıçak belirdi ve sayısız bıçağın siyah bulanıklığı görülebiliyordu. Bu, Luo Feng'in neredeyse kaya rüzgarı Action'ga yenilmesinden sonraydı. Özellikle Babata'dan basit, keskin bir bıçak yapmasını istedi. Gerçi bu bıçaklar pahalı filan değildi ve sadece basit bıçaklardı. Bununla birlikte, evrendeki uzay yasalarının özünün bir kısmını zaten görmüş olan Luo Feng, ruh silahlarının üzerindeki herhangi bir yasanın yardımı olmadan bile, onları hareket ettirmek için yine de uzay yasalarını kullanabilirdi. Ruh silahlarının üzerindeki gravürler yalnızca yardımcı olmak için oradaydı ve diğerlerinin onu daha kolay saldırı için kullanmalarına olanak sağlıyordu. Ancak gerçek yetenekli bir savaşçının bunlara ihtiyacı yoktu. Bir düşünceyle uzayı kırabilir. Başka bir düşünceyle zamanı tersine çevirebilirdik. Luo Feng bunu yapamazdı. Ancak işin özünü zaten anlamış olduğundan, yardıma ihtiyaç duymadan bile kanundan beslenen saldırıları kullanabilirdi. Doğal olarak, bunu bu şekilde yapmak daha yorucuydu ve gücü daha zayıftı. Mutlak etki alanı. Luo Feng büyük miktardaki altın ışığa baktı. Önündeki sayısız kılıç 11 siyah kılıç ejderhasını oluşturuyordu. Siyah ejderhaların her biri büyük miktardaki bıçaklardan oluşmuştu. Ayrıca hepsi evren alanına bağlıydı. Bu 11 ejderha, 11 ip gibiydi. Evreni çekiyor. Uzayın aşağıya doğru baskı yapmasına neden oluyordu. Baba, 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 baba. Siyah ejderhalar tarafından dağıtılan sayısız altın ışık yavaşladı. Ancak 11 siyah ejderha yapılı savaşçıya doğru aşağıya doğru koşmaya devam etti. Merhamet. Ben ölümsüz tapınaktanım. Luo Feng'in kulaklarında şok olmuş bir ses yankılandı. Kanyonun altında, gökyüzünde duran uzun, kan kırmızısı saçlı, havalı bir gencin şok dolu bir görünümü vardı. Nasıl olabilir? O gerçekten benim ruh silahlarımı düşürdü. Ruh silahım ölümsüz ruhlar tarafından bizzat yapıldı. O, hızı gölgeden daha hızlı. Hatta şeytanın ruh saldırısını bile engelleyebilir. O acımasız serseri ile kafa kafaya karşılaşabilir ve hatta ruh silahlarımı bile devirebilir. O kim? Havalı gençlik tamamen şok oldu. Ancak buna rağmen yine de Luo Feng'e merhamet göstermesi için iletişim kurdu. Biz ölümsüz tapınaktan geliyoruz. Lütfen Wu Qi'nin gitmesine izin verin. Kanyonun üzerinden 2 silüet daha uçtu. Biri daha önce ona suikast düzenlemeye çalışan gölgeydi. Diğeri ise siyah bir üniforma ve maske takan bir gölgeydi.
Hepiniz az önce ortada hiçbir neden yokken beni öldürmeye çalıştınız ve hala sizi bırakmamı mı istiyorsunuz? Luo Feng ruh enerjisini 11 siyah kılıç ejderhasını kontrol etmek için kullandı. Son Hendek girişiminde savunmaya çalışan devasa baltalı savaşçıya anında çarptı. Vücudunu patlattı. Her yere taze kan aktı. 11 siyah kılıç ejderhası hemen aşağı. Kan kırmızısı uzun saçlı havalı gence doğru koştu. Bu havalı genç, yuvarlak bir diskin ortaya çıkıp ayaklarına çarpmasıyla şok oldu. Hemen bir ışık huzmesine dönüştü ve kaçtı. Başlangıçta ikisinin arasında oldukça mesafe olduğundan ve ruh silahı kontrol menzilinin bir sınırı vardı. 11 kara kılıç ejderhası son derece güçlü olsa da, kanun gravürlerinin yardımı olmadan, onları kontrol etmek Luo Feng için yorucuydu. Çabuk kaçın. Aşağıdan gelen gölge, siyah üniformalı gençle birlikte önlerinde beliren evren gemisine hızla koştu ve hızla kaçtı. Lanet etmek. Bu insanlar nereden geldi? Luo Feng, kanyonun ortasında havada süzülürken bu durumdan şok oldu. Birinin ruh silahı ve uçan ruh diski var. Evrende bile gerçekten olağanüstü ruh silahları olarak kabul edilirler. Ve aslında bir evren gemisi taşıyorlar. Tabii ki daha önceki elçilerin gemisinden bile daha iyi. En azından hızı çok daha hızlı. Bir dalga ile 11 siyah kılıç ejderhası hızla ortadan kayboldu. Luo Feng hızla alçaldı ve kanyonun zeminine indi. İnşa edilmiş savaşçının kalıntıları orada yatıyordu. Uzay öğesi. Luo Feng o savaşçının uzay bileziğini buldu ve aldı. Doğru görünmüyor. Bu 4 evren seviye 9'u çok güçlüydü. Hatta içlerinden biri son derece hızlıydı. Hatta rüzgar kanunlarının girişinden bile geçebiliyordu. Evrende bile, yasanın girişlerinden geçen herhangi bir evren seviyesi mutlak bir dahi olarak kabul edilecektir. Tek bir ruh saldırısı boş pagodamı gerçekten sarsabilir. Ve o vahşi kafamı kesse de ölmeyebilir. Ve son kontrolör olan ruh silahının gücü hiç de zayıf değildi. Özel eşya. Kan Nehri kıtasında. Bu tür bir yerde. Bu kadar çok dahiler nereden ortaya çıktı? Önce buradan ayrılacağım ve yavaş yavaş kontrol edeceğim. Luo Feng dikkatsiz davranmaya cesaret edemedi. Hemen bulanıklaştı ve antik tanrı kalıntılarının daha derin bölgelerine doğru hızla uçtu. Neyse, antik tanrının kalıntıları geniş ve sonsuzdu. Her yerden başlayabilirdi. Yukarıdaki bulut seviyelerinde 3 silüt havada toplandı. Bu gölge, siyah üniformalı adam ve kan kırmızısı uzun saçlı havalı gençti. Ancak bu üçü eskisi kadar kibirli değillerdi ve hepsi son derece şok olmuşlardı. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? Shadow'un sesi daha derindi ama onun bir hanımefendi olduğu açıktı. Hepimiz Blood River kıtasındaki ölümsüz tapınaktan gelen olağanüstü dahileriz. Hepimiz yaşam ve ölüm eğitimini deneyimlemek için antik tanrı kalıntılarına geldik. Benzer bir evrenin 9 seviye gençliğine karşı birleşik güçler olmasaydı, aslında ona karşı 4'e 1 hiçbir şey yapamazdık. Havalı genç başını salladı. Fazla gaddar ve fazla güçlü. O, anlamsız derecede güçlü. O zaten altın ve uzay menşei yasalarını aştı. Ayrıca ruh silahlarında açıkça herhangi bir yasa gravürü yoktu ve gücü hala benimkinden daha büyüktü. Güçlü. Çok güçlü. Maskeli siyah üniformalı genç ciddi bir şekilde konuştu. Ruh saldırım onu etkilemedi bile. Yine de hiçbir şey yapamayan Wookiee'yi kesmeyi ve ağır şekilde yaralamayı başardı. Üçü tamamen şaşkına dönmüştü. Hepsi gururlu mutlak dahilerdi.
Kan Nehri kıtasının olağanüstü dahileriydi. Ölümsüz tapınaktan yoğun bir şekilde beslenmişlerdi. Özel elçilerden bile daha yüksek. Gururlu dahiler olsun ya da olmasın. Onlar da yaşam ve ölüm eğitimlerini deneyimlemek zorundaydı. Üstümüzde her zaman bir gökyüzü vardır. Gurur duyamayız. Blood River kıtasında hala keşfedilmemiş birçok dahi var. Bugünden olan çok güçlüydü. Eğitimlerimize devam edeceğiz. Ölümsüz tapınağın bu dahilerden isteği. Geri dönmeden önce 3 kan nehri kristalini emmeleri gerektiğiydi. Aksi halde antik tanrı harabelerinde ölmek zorunda kalacaklar. Luo Feng'e karşı savaşan 4 kişi kan nehri kıtasının mutlak dehalarıydı. Sanal evren ağına sahip olmadıkları için bilgi alışverişi ve dahileri tek başına işe almak açısından çok zordu. Pek çok mutlak dahiler asla bulunamayacaktı. Güçlüler tarafından nihayet gerçek bir savaşçı keşfedildiğinde, bu, hali hazırdaki en iyi yetiştirme döneminin boşa harcanması olurdu. Bu dördüyle karşılaştırıldığında, Luo Feng evrenin uçsuz bucaksız insanlığındandı. Sanal evren ağının çılgın arayışıyla, defalarca yarışarak, trilyonlarca dahi arasından seçilerek ve savaşlarla kendini defalarca kanıtlayarak, sonunda evrenin ilk onuna ulaştık. Ve şu anda Bola'nın yanında bu grubun mutlak dehası olarak görülüyordu. Ancak ilk Kaos şehrinde 30 yıl eğitim gördükten sonra bu dördü nasıl karşılaştırılabilir? Luo Feng'in bir amacı yoktu. Sonsuz ve uçsuz bucaksız antik tanrı kalıntıları içinde yürümek ve antrenman yapmak onun hedefiydi. Yoğun öldürücü auraya sahip pek çok yer vardı. Tek bir noktada kalmaya gerek yoktu. Yarım ay sonra, Luo Feng 100.000 metre yüksekliğindeki bir dağın üzerinde duruyordu. Uzaklara bakınca son derece büyük bir çukur vardı. Ne büyük bir çukur. Daha önce yüzlerce kilometre çapında çok büyük çukurlar görmüştüm. Oldukça düzenliydiler. Peki bu çukur neden saçma sapan derecede daha büyük? Çapı 10.000 kilometreye yakın. Gidip bir bakacağım. Luo Feng başlangıçta antik tanrı kalıntılarını daha fazla keşfetmek için yürümek ve antrenman yapmak istiyordu. Ancak bu sırada merakla devasa çukura doğru ilerlemekten kendini alamadı. Bölüm 515 Kadim Resim. Çapı 10.000 kilometreye yakın devasa bir çukur. Neydi o? Ay içine atılsa bile onu ancak doldurur. Luo Feng çukurun kenarında durdu ve içeriden tuhaf bir enerji yayıldığını hissetti. Bu enerji kuvvetliydi, kadimdi, çılgındı. Ne kadar yoğun bir öldürme aurası. Luo Feng baktı. Bu devasa çukurun sonunu göremiyordu. Başlangıçta 10.000 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde durduğunda bile devasa çukurun kenarlarını zar zor görebiliyordu. Ancak şimdi burada dururken, nasıl bakarsa baksın, sanki engin ve sonsuzmuş gibi sonunu göremiyordu. Bu devasa çukur iyi bir yere benziyor. Son derece derin ve öldürme aurası gerçekten çok yoğun. Luo Feng'in gözleri parladı. Gülümseyerek, burada, çukurda bir yaşam alanı kurabilir ve uzun süre antrenman yapabilirim. Son yarım aydır sabit bir hedefi olmadığı için rastgele dolaşıyordu. Ancak asıl sebep, yarım ay önce 4 evrenin 9 seviye dahisiyle tanışmış olmasıydı. Birini öldürüp uzay öğesini aldıktan sonra, iyi bir tarama bir şeyi ortaya çıkardı. Ölü savaşçının da bir evren gemisi ve iletişim cihazı vardı. Babata'nın iletişim cihazını istilacı bir şekilde taraması, cihazın içinde kayıtlı bir mesajı ortaya çıkarmıştı. Mesajın detaylarından şu sonucu çıkarabiliyordu. Ölen savaşçıya Wookiee deniyordu ve o, ölümsüz tapınaktan beslenen elit bir dahiydi.
Ölümsüz tapınaktan beslenen bir dahi mi? Bazı mutlak savaşçılardan dolayı sorun yaşayabilirim. O zamanlar Luo Feng düşündü. Bu kan nehri kıtası onun ana vatanı olmadığından. 18. Bulut seviyesine koşmuş ve otomat gemisinde oturmuş. Durmadan önce 10 milyar km boyunca uçmuştu. 9 evren tabletimi düzgün bir şekilde incelemek için uzun süre yerleşebileceğim güvenli bir noktaya ihtiyacım var. Luo Feng çukurun kenarından atladı ve aşağı indi. Öldürme aurası gerçekten yoğun. Güzel nokta. Burası iyi bir yer. Luo Feng'in yüzü neşeyle doldu. Yer çekiminin onu aşağı çekmesine izin verdi ve sonunda 1000 kilometre alçaldıktan sonra durdu. Dağın kenarlarına bakan Luo Feng başını salladı. Burası iyi bir yer. Dağın duvarına bir delik kazıp burada kalacağım. Çukurun dibine gelince, bu çukurun ne kadar derin olduğunu kim bilebilirdi? Ancak zamanı olduğunda gidip kontrol etmeye karar verirdi. Luo Feng nihayet bu devasa çukura kök saldı. Bu yeteneğiyle 100 metre genişliğinde, 100 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğinde bir alanı rahatlıkla kendisi kazabildi. Ayrıca birkaç taşı heykellere oyarak ve duvarlardaki oymalarla burayı yenileyerek normal bir ev gibi hissettirdi. Bu yaşam alanına gelince, Luo Feng gururla burayı Büyük Çukur Mahallesi olarak adlandırdı. Büyük Çukur bölgesinin derinliklerinde, dağ duvarının kenarına bağlanan bir patika vardı. Gümüş zırhlı Luo Feng ve Moşa Luo Feng aynı anda bir kaya yatağında bağdaş kurarak oturuyorlardı. Evet, onun toprak bedeni ve Moşa klanı dış dünyada birlikteydi. Sonuçta Moşa klanının bedeni evren alanı konusunda çok hassastı. Böylece herhangi bir savaşçı yaklaştığı anda keşfedilirdi. Ve kriz zamanlarında Moşa Luo Feng bir koruma haline gelebilirdi. Bu öldürme aurası antik tanrı kalıntılarına özgüdür ve vücut üzerindeki etkileri gerçekten açıktır. Luo Feng aniden ayağa kalktı. Moşa Luo Feng hemen iç dünyada kayboldu. Tek sorun şu ki, hem toprak bedenim hem de Moşa bedenimin eğitim için açık yolları var. Peki ya altın boynuzlu canavar? Dünyanın tanrıları ve mutlak boşluk kesinlikle vurgulanıyordu. Ancak altın boynuzlu canavarın hala bir savaş tekniği yoktu. Miras kalan anılarında pek çok teknik vardı. Kan Nehri dünyasından çok önce Luo Feng bu sorunu düşünmüştü. Babata'nın yardımıyla bile, Luo Feng'in seçebileceği sadece 12 seçilen tekniği daraltmayı başardı. Ancak seçim çok zordu ve aralarından yalnızca 3 tanesini seçmeyi başardı. Bunlar, 8 seviye av, yırtılan gökyüzü ve kara, altın boynuzdu. Bu 3 tekniğin hepsi çok güçlüydü. Luo Feng'in düşüncesi, altın boynuzlu yaratığın önce bu üçünü denemesine ve onları eğitmesine izin vermekti. Sonuçları gözlemledikten sonra en yetkin olduğu tekniği seçecekti. Bu 3 harika tekniğin hepsi yakın dövüşe aitti. 8 seviyeli av, harekete odaklı, yırtılan Sky ve Lan, yakın dövüş şiddetine odaklandı. Altın boynuz, tek vuruşta öldürmeye odaklanmıştı. Her ne kadar hepsi güçlü olsa da bu üçünün her birinin kendi uzmanlığı vardı. Hareket, bir vuruşla öldürme veya şiddet. Bu gerçekten sıkıntılı. Bazen önünüzde sonsuz seçenek olması baş ağrısına neden oluyor. Luo Feng içini çekti. Bu sözleri söyledikten sonra gülmeden edemedi. Bu sözler gerçekten çok sinir bozucuydu. Sanal evren şirketinin mutlak dehaları bile teknik alışverişinde bulunmak için puan kullanmak zorundaydı. Bu, miras kalan anılardan hangi tekniği seçerse seçsin. Altın boynuzlu canavara tamamen benzemiyordu. Fazla gurur duyamam. Eğer yaparsam şanssız olurum.
Alçak gönüllü olmalıyım. Alçak gönüllü olmalıyım. Kendini iyi hisseden Luo Feng homurdandı ve kendi odasındaki patikayı deliğin kenarına yakın bir noktaya kadar takip etti. Çıkışın yanına oturdu ve aşağıdaki devasa çukurun sonsuz derinliklerine baktı. Önünde sonsuz miktarda yoğun öldürme aurası vardı. Düşünmeyi bıraktı ve rahatladı. H-I-M-M. Ah! Luo Feng uzaktaki öldürme aurasına bakarken kaşlarını çattı. Çukur şaşırtıcı derecede büyüktü. Doğal olarak aura derinlik içinde akarak her türden yanıltıcı resimler oluşturacak. Ara sıra da çok gerçekçi resimler oluşturacaktı. Bu sırada görüş alanı içerisinde, uzakta 100 kilometrelik bulanık, devasa bir resim görülebiliyordu. Zayıf ve mesafeli. Bu, devasa bir kertenkele türünün resmiydi. Gerçek bir kertenkeleden tek farkı gökleri delen bir boynuzunun olmasıydı. Ayrıca daha yapılı ve pençeleri daha büyüktü. Bu bulanık resmin içinde, aniden gökten devasa bir palmiye düştü ve o 100 kilometre uzunluğundaki canavar gerçekten de başını kaldırıp gökyüzüne doğru koştu. Uçarken uzun kertenkele kuyruğu hızla dalgalandı ve şiddetle o devasa avuç içine çarptı. Gümbürtü. Resim dağıldı ve enerjiler dışarı aktı. Artık eskisi kadar gerçekçi bir resim oluşturmuyordu. Bu. Luo Feng geniş gözlerle baktı. Az önceki bulanık sahneler zihninde canlandı. Canavarın daha önceki hareketi çoğunlukla uçmak ve uzun kuyruğunu sallamaktı. Daha sonra o kuyruk, o cennetsel hurmayı kırbaçladı ve onun tamamen parçalanmasına neden oldu. Uçuş, kuyruk dalgası, 8 seviyeli av, yırtılan gökyüzü ve kara ve altın boynuz olmak üzere 3 tekniği çalışırken, resim zihninde yanıp sönüyordu. Bu dönemde Luo Feng aniden biraz anladı. Bilinci birbirine bağlı olduğundan anladığı ve gördüğü her şeyi diğer ikisi de doğal olarak öğrenecekti. Altın boynuzlu canavarın eğitimi doğal olarak toprak bedeninin eğitimiydi. Bu kesinlikle doğal bir görünüm değil. Basit biçimlendirilmiş bir resme bu kadar derin köken kanunları aşılanmış olamaz. Tırnak işareti. Aslında, derin ve derin. Kuyruğun basit uçuşu ve dalgası bile zihninde tekrarlanıyordu. Kuyruğun avuç içi kırbaçlayıp parçalaması gerçekten inanılmazdı. Bu doğal bir olay değil. Luo Feng aniden antik tanrı kalıntılarına yukarıdan nasıl baktığını, her yerde devasa çukurları, neredeyse tam bir canavarın ayak izleri gibi gördüğünü düşündü. Bu Luo Feng'in zihninin parlamasına ve gözlerinin parlamasına neden oldu. Bu devasa çukurlar, sanal evren şirketi ile Blood River dünyasının yerlileri arasındaki efsanevi savaş sırasında bir canavar tarafından geride bırakılmış olabilir. Daha sonra, daha önceki bu bulanık görüntü, o zamana ait bir savaş sahnesi olabilir mi? Luo Feng içten içe şok oldu. Perspektif açısından onunki gerçekten yüksekti. O hissetti. Önceki resimdeki hızlı savaş sahnesi kesinlikle ölümsüzlerin savaş sahnesini aşmıştı. Çünkü ilkel kaos şehrinde, Luo Feng şahsen iki ölümsüzün kavgasına tanık olmuştu ve ayrıca öğretmeni Turuya'nın hünerini gösterdiğini görmüştü. Hissettiğim tek şey, o canavarla veya devasa avuç içiyle kıyaslanmamasıydı. Avuç içi. Luo Feng'in gözleri genişçe baktı. Kocaman bir palmiye mi? Sanki kafasının içinde bir gök gürültüsü yankılanıyordu. O zamanlar ilkel kaos şehrinde, iki ölümsüz savaşırken, evren uzayının kendisi sessizleşti ve yasalar dönmeyi bıraktı. Kocaman bir palmiye bu iki ölümsüzü toza çevirmişti. Tekrar toparlanmalarına rağmen ağır yaralandılar. İlk kaos şehir liderinin avucu mu? Evet. Bu duygu,
Luo Feng başını salladı. Ancak bu şehir liderininki kadar korkutucu görünmüyor. Şehir lideri hamlesini yaptığında sanki evrendeki her şey bastırılmış ve kontrol ediliyormuş gibi görünüyordu. Ve bu bulanık görüntü. Luo Feng bunun sadece bir kısmını hissetti. Uçuş ve kuyruk dalgası. Heyecan verici. Bu çok heyecan verici. Luo Feng bunun üzerinde daha fazla düşünmedi ve zamanını onu incelemek ve anlamak için kullanma şansını değerlendirdi. Bunu yaptıkça heyecanı daha da arttı. Bu iki hareket, Luo Feng'in yırtılan gökyüzü ve arazi hakkındaki anlayışını hızla geliştirdi. Bu, gökyüzünü yırtmak pençe saldırılarını, toprağı yırtmak ise kuyruğunu kullanmak anlamına gelen şiddetli bir yakın dövüş tekniğiydi. Doğal olarak en basit açıklaması buydu. Ancak antik resme bakmak Luo Feng'in yırtılan gökyüzünü ve toprağı eğitme konusunda özgüvenle dolmasına neden olmuştu. İşte bu kadar. Altın boynuzlu canavarın savaş tekniği gökyüzünü ve toprağı parçalayacak. Luo Feng kararını verdi. Gözleri parlıyor. Uzaktaki sonsuz auraya bakıyor ve, başka bir resim görebilecek miyim kim bilir, diye tahminde bulunuyor. Şu anda, Luo Feng kendi odasında antrenman yapıyor olsa da Mosha'nın bedeni mağaranın girişinde bir kayaya dönüşmüştü ve dışarıdaki aura hareketini dikkatle inceliyordu. Bir gün, 2 gün, 1 ay, 2 ay, 1 yıl, Mosha'nın cesedi orada 2 ay kaldıktan sonra biri de dahil olmak üzere toplam 3 fotoğraf keşfetti. Orada uzun süre kaldıktan sonra ara sıra bu üçünün tekrarlandığını görüyordu. Bir daha asla yenisini görmüyordu. Bu 3 resimden birinde sadece yukarıdan inen o devasa palmiyenin avucunu dağıtırken kuyruğunu sallayıp uçtuğu yer vardı. İkincisi, canavarın başını eğdiği, altın boynuzunun ileriyi hedef aldığı, uçarken ileriye doğru delip geçtiği basit bir hücum sahnesiydi. Üçüncüsü, pençelerini şiddetle sallayarak ileri doğru fırlayan canavarla ilgiliydi.